Evet, girişimizi yapalım. Nvidia Extreme Save'in Temmuz değerlendirmesiyle ilgili çok soru geliyordu abi. Artık değerlendirmeyi bir yapın diyorlardı. Biz de yaptık. Ve iyi de değerlendirdik aslında. Tabii geciktik. Gecikmemizin de bir sebebi vardı. Zaten bizi takip edenler biliyorlar. Bir ofis sürecimiz olunca, ofisin kliması da takılınca biz Extreme Save'in daha incelemelerini bitiremeden All Easy Pro'da geldi. Aynen. O da ayrı bir mutluluk oldu bizim için. Hem serin serin çalışıyoruz şu an hem de onun da testlerini yapmaya başladık. Hem de 3 klimanın arasındaki farkı çok net görebildik. Yani içi ve dışı performansı da dahil olmak üzere. Gerçi artık Prime'a değinmeye gerek var mı? Bilemedim. Çünkü Prime artık satılmayacak, gelmeyecek. Yani. Zaten bayilerin elinde de kalmadı bildiğim kadarıyla. Ama yani Prime bir daha satılmayacak olmasına rağmen biz niye hala testlerini yapıyoruz İlteriş? Bilgi vermek. Amacımız bilgi vermek. Ürünün ne kadar dayanıklı olduğunu ve biz ilk testleri yapmaya başladığımızda da söyledik. Bu klima yıllarca kalacak ve incelediğimiz klimaları hangi koşullarda incelediğimizi herkes görsün, bilsin. Klima nasıl incelenir? Klima nasıl analiz edilir? Bunlar da görülsün. Hani televizyonda da biz buna çok itiraz ediyoruz biliyorsunuz. Yani mağazalara gidip şöyle bir bakıp çok güzel kırmızı, kasası da plastik, harika bir televizyon mutlaka alın falan demek hayatımızın hiçbir döneminde bizim tarzımız olmadı. Yani biz sökmeyi, parçalamayı, hatta şu an oyuncak gibi elimde oynadığım bu dijital kumpas aletiyle yani biz her şeyi ölçümlemeyi tercih ediyoruz. Az önce Adem abiye baktım. Ben burnunu ölçmeye başlamış. Allah bir burun vermiş diyor. Allah vermiş yani. Ne diyelim baksana yani. Onu bile ölçüyorsun. O konu tehlikeli yerlere gidecek. Biz klimaya geri dönelim abi. Bugün bak klima ile ilgili çok güzel bir yorum geldi. Demiş ki başka kanallar inceleme yapmış olmak için yapıyor ama siz gerçekten nasıl yapılır gösteriyorsunuz diye. Çok güzel, bence çok mutluluk verici bir cevaptı. Özellikle bu Voltcraft incelemesini yaptığımız video ile ilgili. Bu arada bakıyorum yorumlara da bayağı daldın sen İlteriş. Yorumlar değerli çünkü bize motivasyon kaynağı oluyor. Eyvallah. Cevaplamak gerekiyor. O zaman girişimizi yapalım, daha fazla uzatmayalım. Olur. Klima performansı önemli mi? Her klima soğutur mu abi? Soğutur tabii abi. Her klima soğutur. Zaten termodinamik 2 numaralı yasa üzerinde çalışıyor bütün klimalar. Bu klimaya da özgü değil. Derin dondurucu için de aynı şey geçerli. Buzdolabı için de aynı şey geçerli. Su sebili için de aynı şey geçerli. Termodinamik 2 numaralı yasa. Ne diyor bu yasa? Kainatta ısı transferi her zaman sıcaktan soğuğa olur. Bu ilkede hiçbir zaman değişmez diyor. İşin özeti bu. Burada da aslında soğutucu akışkanların işte kimya her şey abi. Kimya her şey. Teknoloji her şey, mühendislik her şey çok önemli bunlar gerçekten. Burada da aslında yine işin içine ciddi bir mühendislik giriyor, kimya giriyor, donanım kalitesi giriyor. Dolayısıyla işte freon gazının tepkimeye girmesi neticesi bir soğuma elde ediliyor. Bu soğuma eşanjöre yönlendiriliyor. Eşanjörden içeri veriliyor. Aslında herkes içerinin soğutulduğunu zannediyor olsa da aslında temel olarak soğutulmuş boruların altında bir cross fan çalıştırılıyor. Hava vakumlanıyor. Vakumlanan sıcak ve nemli hava soğutulmuş boruların arasından geçmeye zorlanıyor. Amaç ne? Sıcaklığını oraya bırakması. Yani sen ne yapıyorsun? Bu sıcaklığı alıyorsun, dışarıya transfer ediyorsun. Olay bu. Dolayısıyla bu mühendisliği bilen herkes bir kompresör, bir eşanjör, bir kondanser ve bir elektronik donanım ile soğutmayı başarabilir. Dolayısıyla her klima soğutur mu? Her klima soğutur abi. Ama nasıl soğutur? Yani o da önemli. Ne demiştik aslında daha önce seninle sohbetlerimizde de söylüyorduk. En Çin'inin merdiven altı üretimini bile bulsan getirsen soğutur yani. Ama bak senin az önce sorduğun çok güzel bir soruydu. Nasıl soğutur? O soğutmayı sağlarken ne kadar elektrik tüketir? O esnada sizi gece uyutur mu, uyutmaz mı? Yoksa sizi sinir mi eder, küfür mü ettirir kısımları önemli. Yoksa yani marka vermeye gerek olmaksızın her klima tabii ki soğutur yani. İlkel bir teknolojiyle mi yoksa gelişmiş bir teknolojiyle mi soğutuyor? Burada bu farkı ayırt etmek gerekiyor. Öyle. Mühendislik çok önemli. Aslında bu mühendislik konusunu bizim değerli takipçilerimizden birisi yanılmıyorsam televizyon konularından birinde söylemişti. Yani Adem Hoca donanımların üstünde çok duruyor ama mühendisliğe hiç değinmiyor. Mühendislik her şeydir demiş. Doğru söylemiş ama yani her şeydir dersek o kısmını bilemiyorum. Yani şimdi donanım da her şeydir. İyi de donanım zaten mühendisliğin bir ürünü. Yazılım da her şeydir abi. Tabii canım. Şimdi donanım mühendisliği var, yazılım mühendisliği var. Her şeydir diyebilmek için bu ilkelerin tamamını uygun şekilde bir araya getirip bize de 3.000 lira 5.000 liraya veren firma bizim için en makul firma oluyor aslında. Abi bizim de zaten Sony'yi öne çıkarmamızın nedeni neydi? Geçmişteki o teknolojisinin tamamını kendisinin üretiyor olması. Neredeyse tamamını. Ve diğer firmalarla paylaşmıyor olması. Haliyle Apple'daki olay da benzer. Yani işlemcisini kendi üretiyor, çipini kendi üretiyor.
Yazılımı kendine ait, işletim sistemi kendine ait de bunlar çok doğru haberleşebiliyor. İki tarafı da çünkü aynı mühendisler yapıyor. Yani aynı firmanın mühendisleri yapıyor. Bu bence çok önemli burada. Aslında dikkat edersen biz kendi aramızdaki sohbetlerimizde de teknoloji transferine itiraz etmiyoruz aslında. Yani bugün işte Daikin klimanın içerisinde gri kompresör olması, Toshiba aynı zamanda bir kompresör üreticisi olmasına rağmen giriş seviyesi klimalarında farklı kompresörler kullanıyor olması, teknoloji transferinde bizim bir sıkıntımız yok. Bugün işte X markasında işte LG'nin kompresörünü kullanmaları, Y markasında Toshiba'nın kompresörünü kullanmaları bizim artık itiraz ettiğimiz bir konu değil. Bunu bütün büyük markalar da yapıyorlar. Ve az önceki konuşmalarımızdan hareketle biz testleri neden uzun vadeli yapıyoruz? Prime'ı hala test ediyoruz. Mesela Extreme geldi, ben hala Prime'a bakıyorum. All Easy Pro geldi, Extreme'le birlikte Prime'a bakıyorum. Şimdi iç ünitelerden örnek vereyim. Prime gelmiş bu kadar. Üstüne Extreme gelmiş şu kadar. Onun üstüne All Easy gelmiş bu kadar. İç ünite derinliğine bakıyorsun. Prime'a bakıyorum şimdi. Prime bana şey gibi geliyor. Çocuk gibi geliyor şu an. Ama yani biz bu klimayı göklere çıkardık. Anlattık insanlara, çok kral klima dedik. Yalan mı söyledik yani biz şimdi? Aslında biz zaten hiçbir şey söylemiyoruz ki ya. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz sadece burada verileri analiz ediyoruz kendimizce. Mühendis miyiz biz İnteriş? Değiliz. Nasıl yapıyoruz biz? Neye göre? Bizim kriterlerimiz ne ya? Bir anlatır mısın? Abi, ben de merak ettim. Parçalıyoruz, inceliyoruz. Ölçüm aletlerimizi alıyoruz. Ölçüm aletlerinden, üfleme verilerinden, Voltcraft'tan elektrik çekişine kadar her şeyi tek tek inceliyoruz. Sonra diyoruz ki veriler bunlar, alın sonuçlar bunlar. İnsanlara çıkarım yapmak kalıyor aslında. Biz net olarak şeffaf şekilde verileri paylaşıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Burada olduğu gibi, senin dediğin gibi. Yani işte 6 Temmuz 2022 saat 13.47. Ya biz bunları oturup elimizde yazamayız. Biz hava koşullarını değiştiremeyiz. Biz hava dışarıda biraz daha sıcak görünsün diye dışarı çıkıp elektrikli soba koyamayız. Yani koşullar neyse o. Dış ortama bir tane testo aygıtı koyuyoruz. İç ortama bir testo aygıtı daha koyuyoruz ki şu an bu gördüğünüz testo aygıtı hala veri kaydediyor. Şu an bile. Hatta 11.08.2022 saat 14.16 ortam sıcaklığımız 27 derece. Ben şunu avucumun içine alayım. Vücut sıcaklığımı mutlaka ki algılayacaktır ve burada normal bizim izlediğimiz grafiğin haricinde saçma sapan bir pik yapacaktır. Bakın bir sonraki inceleme videomuzda bu kısacık kareyi alıp o videonun içerisine ekleyebiliriz. Benim vücut sıcaklığım ortalama 36 santigrat derecedir. Ortam sıcaklığı 27 santigrat derece. Yani bu da 5 dakikada bir veri alıyor. Şu an benim vücut sıcaklığım yüzünden bunu bile kaydediyor bu aygıt şu an. Yani bizim bu klima verilerini manipüle edebilme şansımız yok. Bu aygıttan bir adet dışarı koyuyoruz, bir adet klimanın çalıştığı ortama koyuyoruz. Biz bu kapının arkasına koridora da bir tane daha koyduk buradan. Evin içinde ama klima olmayan ortamda hava sıcaklığı nedir onu da kaydedelim istiyoruz çünkü. Yani bizim bu verileri manipüle etme şansımız yok. Ne yapacağız? Elektrik idaresine gidip oradan bize gelen voltajı değiştirin mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Dışarıda şu an dış ünitenin yanına monte ettirdik biz. Sıvı üstü priz monte ettiler dış ünitenin yanına. Voltcraft'ımızı da oraya bağladık. Şu an Voltcraft verileri kaydediyor. Kaç amper çekiyor, kaç watt çekiyor ve daha da güzel olanı ne İlteriş? Biz dün inceleriz.com adresine nelerin yazılarını giriş yaptık? Abi Voltcraft'ın bütün verilerini paylaştık. Aynı zamanda Voltcraft, Extech, Datalogger vesaire bunların hepsinin nasıl kullanılacağına dair bütün verileri de paylaştık. İnsanlara bunların verilerini paylaşırken nasıl kullanılacağına dair de bilgiler sunduk. Yani herkes bu konuda en az bizim kadar bilgili olabilir sitemizi okuyup incelediğinde. Halka açık paylaşıyoruz yani. Tabii. Buraya kaydedilen bütün logları halka açık şekilde paylaşıyoruz. Bu logları incelemek isteyen herhangi bir markanın mühendisi de oradan gidip indirip inceleyebilir. Çünkü programı oraya yükledik. Programın nasıl kullanılacağını inceleriz.com'da anlattık. Aynı zamanda da o programda hangi verileri, yani bizim burada incelediğimiz verilerin aynısını, hani yalan söylüyor bu adamlar falan diye düşünecek olanlar varsa, ya oraya 2 tane çiziktirmişler, Photoshop'ta yapmışlar onları falan diyen varsa, işte verileri paylaştık. Dileyen gidip oradan alabilir. Bu veriler Midea Extreme Save Temmuz 2022 verileri. İç ortam, dış ortam, üfleme ve tüketim verileri. Tamamı inceleriz.com'da var abi. O zaman az önceki soruyla birlikte her klima soğutur mu sorusuyla birlikte bağlantılı olarak bir soru daha sorayım. Mıyız? O sorunun var. Çok konuşuyorum ben. Bağlantılı bir soru daha sorayım. Eşanjörle kondanserin katmanları nelerdir? Bu katmanlar önemli midir abi? Önemli abi. Çok uzatmadan gireyim o konuya. Çünkü bazen bunun vurgulandığını görüyorum ben. Bize kızan izleyiciler de var. Ben en son tartışma yaşanan bir dostumuzdan örnek vereyim. O klimada bir katman kondanser var ama benim klimamda 1,5 katman kondanser vardı diyor. Tartıştık ama o dostumuza da selam olsun.
Şimdi burada şunun vurgulanması lazım. Aslında kondanser fotoğraflarıyla da anlatabiliriz. Eşanjör fotoğraflarıyla da anlatabiliriz. Ama ben senden dün bir şey rica ettim. Bu videoda kullanmak üzere. O elde yapılmış ne anlatmaya çalıştığımızı size izah edebilmek için sevgili İlteriş'ten rica ettim. Bana şunu vurgulamanı istiyorum dedim. Çünkü gerçek bu. Bakın şuradaki fotoğrafta gördüğünüz gibi yüzey alanı aynı. Santimetre kare veya metrekare aynı. Derinlik aynı. Örnek veriyorum, en son All Easy Pro'yu dağıttığımızda 22 milimetre falandı yanlış hatırlamıyorsam. İşte 22 milimetre şu. Yani derinlik de aynı. Bütün ölçüler aynı. Her şey aynı. Fakat ilginç bir detay var. Birisi 1,5 sıra gitmiş kondanseri. 1,5 katman yapmış yani. Öbürü 1 katman yapmış. Şimdi doğal olarak dostumuz diyor ki bak bunda 1,5 katman var. Bu daha iyi bir klima diyor. Halbuki ince bir detay var orada. Bazen şeye kızıyorlar. Kilogram konusuna vurgu yaptığımızda kızıyorlar. Hani kilogram her şey değil. Doğru, ancak bazı şeylerin de çok güzel anlatıcısı veya ipucu oluyor İlteriş. Borunun çapı 1,4. İkisinde de aynı. Biri 1,5 katman, biri 1 katman. Enteresan olan ne biliyor musunuz? Birisi örnek veriyorum 26 sıra geçmiş, öbürü 30 sıra geçmiş. Nasıl olacak abi? Nasıl yapabiliyorsun bunu? Yani yapamazsın, daha fazla alan kullanman gerekir. Çünkü materyale giriyor iş. O yüzden kilogram önemli. Neden? 1 metrekarelik alana ben 30 sıra boru dizmek istediğimde 10 kilogram bakır kullanıyorsam 26 sıra boru dizdiğimde ne bileyim 8 kilo boru kullanıyorum gibi bir sonuç çıkıyor. Bu da ne oluyor? Bu da bakırın maliyetini etkiliyor. O da klimanın üretim maliyetini etkiliyor. Ne oldu? Dışarıdan bakıldığında 1,5 katman kondanser var. Bu daha iyi klima diyorsun. Ama 1 katman kondanser kullanılmış klimadaki materyal ile 1,5 katmanda kullanılanın maddesel anlamda bakıyorsun, aynı değerlere tekabül ettiğini görüyorsun. Peki burada materyal kullanımının yüksek olması soğutmayı da etkiliyor değil mi? Yüzey alanın artıyor, soğutmayı da etkiliyor. Biz bunu benim bir zamanlar çalıştığım bir firmada bir klimanın iç ünitede eşanjörünü değiştirirken görmüştük. İlteriş şöyle söyleyeyim, kasa aynı kasa. O eşanjörü 7'lik, 9'luk, 12'lik ve 15'lik bütün klimalarda kullandılar. Aynı eşanjörü. Ama arada bir fark vardı. Yan taraftan bakıyordun, boru geçişi olması gereken hatların bazılarının boş olduğunu görüyordun. Çünkü normalde 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmesi gerekiyor ya. 1, 3, 5, 7 diye gitmiş. Araları atlamışlar. Neden? Ya kardeş bu zaten 7000 BTU bir klima. Biz buna aralarını atlayalım. Boşuna maden kullanmayalım demişler. Kasa aynı ama aradaki borular geçilmemiş. Çünkü aynı kalıptan çıkıyor bunlar. Aynı kalıbı 9 daha kullandığında 1, 3, 4, 5, 6, 7. Arada 2 tane atlamış mesela. Şimdi bunlara dikkat etmek gerekiyor. O yüzden kondanser ve eşanjörde katmandan ziyade kullanılan materyalin yoğunluğu ve yüzey alanı çok önemli bizler için. Tamam. Peki Haziran ayında sen bir test yapmıştın bu klima ile ilgili. Ama memnun kalmadın bildiğim kadarıyla. Ve peki Temmuz ayı verilerini göz önünde bulundurursak Extreme Safe sana göre nasıl bir klima? Ne vaat ediyor? Haziran'da memnun kalmadık. Yani aslında bu klimadan bir memnuniyetsizlik değil. Haziran'da memnun kalmadığımız konu verilerden. Yaz gelmedi. Aha, yani kardeşim bakıyorsun 30 kW 40 kW tüketim var. Yani bunun mümkünatı yok diyorsun. Çünkü doğru bir veri olmaz. Objektif bir veri olmaz. Temmuz ayında bile 97 kW'lık bir tüketim söz konusu. Burada bile biz ama diyeceğiz. Ama sebebini açıklayacağız. Açıklayacağız ki insanlar zannetmesin ben Extreme Safe klima alınca 90 ayda 150 liraya bu işten çıkacağım zannetmesin. Çünkü kullanım koşulları önemli. O hangi koşullarda kullanıyor, ben hangi koşullarda kullandım, bu önemli. O yüzden Haziran testlerine girmemiştik. Bu arada artık bunu bırakabilirim. Doğru verileri kaydetsin. Ama Temmuz'da yaz selamun aleyküm ben geldim dedi. Biz hatta bir dönem burada seninle çok ciddi onun rahatsızlığını da yaşadık. Etkili bir yaz mevsimiydi. Ancak Midea Extreme Safe klima benim evimin koşullarında 97 kW tükettim. Sadece bir videoyu izleyen dostlar genellikle şey yapıyorlar. Ya burada manipülasyon var kardeşim. Adamlar mal satsınlar diye ayda 100 kW tüketti diyorlar. Öyle şey mümkün değil diyorlar. Ama biz bunların evveliyatını Haziran ayının başından beri anlatıyoruz. Diyoruz ki kardeşim bu klimanın kullanıldığı alan ebeveyn banyolu 20 metrekare bir yatak odası. Yatak odası kliması olarak kullanılıyor. 24 saat açık, 30 gün boyunca hiç kapatılmadı. Not aldığımız birkaç saatlik elektrik kesintileri hariç. Kuzeydoğu cepheye bakıyor. O önemli, çok önemli. Güneşe alış saati değişiyor kesinlikle sonuçta. Güneşe ne kadar maruz kaldığı çok önemli. Bunları bilerek bu testlere başlamadan evvel yayınladık. Videolarını çektik. Sabahın 6'sında güneş nereden doğuyor?
hangi cepheden gidiyor, kaça kadar burada duruyor, bunların tamamını açıkladık. Dolayısıyla saat 11.30'dan sonra etkili güneş benim evimin o cephesinden gittiği için ben orada çok avantajlıydım. Biz insanlara klima tavsiye ederken de o yüzden soruyoruz zaten, evinin cephesi nedir, katı nedir, hangi ilde, hangi ilçede yaşıyorsun? Yalıtımı nedir? Tabii izolasyon çok önemli. Bu arada izolasyon deyince aklıma geldi. Dün değerli bir kardeşimizin bir mesajını okudun sen bana. Ha, dur, ekran görüntüsü almıştık onu. Hemen bakalım. İzolasyon deyince aklıma geldi. Yani o kardeşimiz de bak bu konuya vurguda bulunmuş. Oğuzhan Kara diye bir arkadaşımız yazmış. Önerinize güvenerek 2 ay önce 12.000 BTU Midea Extreme aldım ve 22 metrekare odada kullanıyorum. Antalya'da yaşamaktayım. Bugün yeni elektrik faturam geldi. Normalde 200 TL'ye yakın gelen elektrik faturam vardı. Geçen ay hafta sonu full hafta içi mesai saati haricinde devamlı açık kaldı klima. Buna rağmen 368 TL faturam geldi. Çok memnun kaldım. Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Çok ekonomik geldi bana. Bu arada evin dış yalıtım izolasyonu da yoktur demek. İşte artık bak biraz uzun bizim videolarımız. Birçok insana sıkıcı gelebilir, doğrudur, ancak ya bilgiye ulaşmak biraz böyle. Ya ben o şeye biraz karşıyım biliyorsun. Hani al git, hemen al git. 15 saniye ya 15 saniyede her şeyi Instagram videosundan öğreneceğini zanneden insanlar var. Yani bunun imkanı, mümkünatı yok. Hani bir ara biz seninle içerik üretelim dedik. Hatta ben kızdım biliyorsun değil mi? Hani çamaşır makinesinin ön kapağına ayakkabının bağcıklarını bağlayıp da makinede ayakkabı yıkadım diyen bir ablamız vardı. Evet. Yani 15 saniyede meşhur olma çabaları, 15 saniyede insana her şeyi öğretebileceğini zanneden insanlar, bunun mümkünatı olmadığını biliyoruz. Zaten bizim kitlemiz de aslında bunun bilincinde olan bir kitle. Bizim çenemize o yüzden maruz kalıyorlar. Ama biz de elimizden geldiğince videoyu hızlandırıyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz, bir şeyler yapıyoruz yani. O zaman bu aşamaya geldiğimize göre gereken soruları cevapladık. Bence datalara geçelim. Detayları verelim, ardından tekrar devam edelim. Datalarla ilgili şöyle bir durum var. Ya bu arada bu video ile ilgili de madem bir açıklama yapalım. Biz bu videoyu ikinci kere çekiyoruz. Neden? Çünkü 3 ayrı kamerayla bir çekim yapalım dedik, beğenmedik. Dolayısıyla dedik ki tek kadrajdan biz yeniden çekelim bunu. Dolayısıyla analiz videosunu biz yaptık, yayınladık. Fakat yine benim çenem devreye girdiği için o video bile 12 dakika civarı sürdü. O yüzden ben şöyle bir farklılık yapma ihtiyacı duydum. Analiz videolarını biz şuraya linkini bırakıyoruz. Bir analiz nasıl yapılır ve Midea Extreme Save klimanın Temmuz 2022 sonuçları nedir diye merak ediyorsanız linki tıklayın. Orada bütün detaylar anlatılıyor. O yüzden bence analiz kısmını oraya paslayalım. Böylece bu videoyu da kısaltabilmiş oluruz. Tamam, bu analizin üzerine o zaman bir derin değerlendirme yaparsak. Sonuçta geniş bilgi verdik. Bunun üzerine yorumun ne olur? Yani 97 kW'ı Temmuz ayı gibi yılın en sıcak ayında 30 gün 24 saat test ederek nasıl oldu? Almak nasıl mümkün oldu mesela? Nasıl mümkün biliyor musun? Aslında biz seninle bir video çektik kısa. Daha yayınlamadık. Neydi o video? Kütle sıcaklığı. Aslında sen ona bir vurguda bulundun. Ben de ayrı bir vurguda bulundum. Instagram'da bunları biz kısa videolar olarak attık. Fakat bir detay vardı. Bu All Easy Pro buraya ilk takıldığı gün ofisin içi 34 dereceydi. Dışarıdaki hava sıcaklığı ile içerisi neredeyse aynıydı. Çünkü çok uzun zaman. Burası yeni bitmiş bir inşaattı. Dışarının bütün etkilerine maruz kalmış durumdaydı. İlk gün sadece bir günde 6 kW enerji tüketti. Hatırlıyor musun? Evet. Ne için? 34 derece olan ofise biz klimanın da durumunu test edebilmek adına 25 dereceye ayarladık. Akşam 6 gibi başladık yanılmıyorsam çalıştırmaya. 6-7 idi, çok hatırlamıyorum. Ertesi sabah geldik. Burası 25 dereceye ulaşmıştı ama 6 kW enerji tüketmişti klima. Tabi bu arada işin içine ayrı bir detay daha girdi. 27 vurgusunu da yapacağız galiba. İlteriş şöyle bir soru sordu. İlk geldiğimiz sabah bana ne sormuştun hatırlıyor musun? Abi bu sıcaklıkta mı çalışıyorsun? Abi biz böyle mi çalışacağız burada diye sordu. Çünkü rahatsız ediciydi. Fazla soğuktu. Evet. O yüzden biz dedik ki İlteriş ben yine bunu 27 yapayım. Sen kendin değerlendir. Sana hangisi uygun gibi. Ben biliyorum. Benim ideal ortam sıcaklığımın 27 derece olduğunu biliyorum ben yıllardır. Şu an çok rahat çalışıyoruz ya, hiç problem yok. Ve 27 derece şu an ortam sıcaklığı da. Hatta şöyle zemin sıcaklığımız 26.4 santigrat derece, masa üstü sıcaklığımız 26.8 santigrat derece, ortam sıcaklığımız da 27 santigrat derece ve biz şu an gayet rahat bir şekilde burada çalışıyoruz. Günlerdir böyleyiz. İşte herkesin kendi gerçek vücut sıcaklığını da burada ortam sıcaklığını daha doğrusu bulması gerekiyor. İşte o klimaların 16'larda 18'lerde çalıştırılması konusuna biz bu nedenle itiraz ediyoruz. İşte senin sorduğun sorunun cevabı da o. Nasıl oluyor da Temmuz gibi bir ayda 97 kW tüketebiliyor bir klima? Sorunun cevabı basit. Bir, klimayı kapatmıyoruz. Kapatmadığımız için kütle sıcaklığını kaybetmiyoruz. Kütle sıcaklığına yenik düşmediğimiz için cihaz sürekli olarak her ilk açıldığında kendisini yormak ve yüksek enerji tüketmek zorunda kalmıyor. Şöyle değerlendirelim İlteriş. Biz her gün giderken klimayı kapatsaydık akşamları, dışarının sıcaklığına, o baskın sıcaklığına, binanın kendi kütle sıcaklığına yenik düşecek
burası. Ertesi sabah geldiğimizde yeniden açtığımızda sistem en baştan başlayacaktı. Yani tekrar bir uğraş verecektik. Ayrıca soğumasını bekleyecektik. Tabii ki. Sabahları geliyoruz, hemen enerji monitörüne bakıyoruz. Bakıyoruz 122 watt, 145 watt, 212 watt. Ama klimayı ilk çalıştırdığında, mesela All Easy Pro'yu ilk çalıştırdık, onun da videolarını çektik. 1060 watt, 1040 watt onları tüketiyordu. Yani bir klima ilk çalıştığında 1000'li wattları tüketip hiç kapatmadan çalıştırdığınızda 100'lü wattları tükettiğinizde 10 saatin sonucuna göre değerlendirin. Yani 10 saat boyunca hiç kapatmadık. Saatte 100 watt harcadı. 1 kilowatt gitti. Ertesi sabah geldik. Klimayı çalıştırdık. 1 saatte 1 kilowatt gitti. Evet. Yani aradaki farka bak değil mi? Kapatmadan 10 saatte içeriği muhafaza edebildiğin o enerji edinilmiş bir hak bu çünkü. İşte bizim evimizin kuzey cephe olması ikinci seçenek olarak onu söyleyebilirim. Birinci seçenekte klimayı hiç kapatmadığımız için dedik. İkinci seçenekte evin kuzey cephe olması dedik. Koşulların kolay olması dedik. Metrekaresi çünkü 20 metrekareydi. Biz bunu yeri geldi 25'e indirdik. Yeri geldi 28'e çıkardık. Benim hasta olduğum bir gün oldu. 29 Temmuz'da yanılmıyorsam. Loglar içerisinde görebilirsiniz. 29 Temmuz sabah 5-6 civarı ortam sıcaklığı 24 dereceye kadar düşmüştü. Çünkü ben bir ateşlenmiştim. 39-40 dereceyi görünce işte doktor arkadaş dedi ki ortamı serinletin, duşa at kendine hemen falan demişti. Orada bir 24 dereceyi görmüş mesela, görüyoruz. Yani logların gerçek veriler olduğunu da oradan anlayabilirsiniz. 97 kW'ın gerçek bir sonuç olduğunu da oradan anlayabilirsiniz. Yine o sevgili dostumuz şöyle bir çıkarımda bulunmuş kendince. Okumuştum yazdığı yazıyı. Kardeşim adam klimayı 27'ye ayarlıyor. Bir de cığırı açıyor. Vantilatör gibi üflüyor o alet orada. Tabii tüketmez diyor. Ya abi yani verilerin hepsini paylaştık. Güneşte 57,4, gölgede 39-40, evin içi 34. Biz klimayı ayarlamışız 27, ortam gelmiş 26. Bir de nem yok. Nemi almış. Nemi almış, dışarı atmış bu arada. İlk gün şu All Easy Pro'nun ofise takıldığı ilk gün akşamdan sabaha 3,5 litre nemi sıvıya çevirmiş ya. Kovada litre kabımız var orada. Onun ölçekleri var. Bakıyoruz oradan. Takip ediyoruz. Yani o nemi dışarı atmış olması bile yetiyor. Ertesi gün ben geldim mesela. Abi dedim bu ne yapıyor? İçinde su yok. Evet, ben yoktum ofiste dostlar o esnada. İlteriş aradı. İlteriş aynen şöyle söyledi. Adem abi bu neyin kafasını yaşıyor ya diyor. Bu kovada hiç su yok. Dedim su olması mümkün değil çünkü artık ortamda nem kalmadı. Attı dışarı hepsini. Dolayısıyla yani oradan su gelmemesi gayet normaldir demiştik. Doğru ve bilinçli klima kullanmak şartı ile size mümkün olduğunca yeni üretim. Bak R32 çok ciddi bir avantaj. Ciddi söylüyorum. Şey gibi düşünün. Eskiden buzdolaplarında R134 gazlar kullanılırdı ve kompresörler büyük olurdu. İşte dolayısıyla da daha fazla enerji tüketirdi. Daha sonra R600 gaza geçince R600'de kompresörler küçüldü. Tüketim de düştü. Şimdi biz önceden 22 kullanıyorduk. Sonradan 410'a geçti. 22, 410, 32 durumundayız şu an. Dolayısıyla enerji verimlilikleri de daha yukarı çıkmış durumda. İşte bizim Temmuz 2022'de 24 saat 30 gün boyunca çalışmasına rağmen 97 kW tüketmesinin de sebebi bu oldu yani. O zaman arkadaşlardan gelen son soruyu da ben sana sorayım. Yayını kapatalım. Olur. Prime ile Extreme Save arasında gerçekten fark var mı? Gerçekten fark var. Hiç lafa eğip bükmenin anlamı yok. Prime ile Extreme arasında ilk yayınladığım videoda demiştim ki Prime'da 550 gram gaz var, Extreme'de 650 gram gaz var. O zaman Prime'a gidelim 100 gram daha gaz verelim, o da bize Extreme olsun demiştim videoda. Ancak o işlerin öyle olmadığını şu fotoğraftan gayet net bir şekilde anlayabiliriz. Bakın Prime'ın eşanjörü 26 sıra, Extreme'in eşanjörü 30 sıra gitmiş. Şimdi daha önce de konuşmuştuk seninle. Dedik ki ya biz şimdi Prime kullanıcılarına ne yaptık? Bu adamları kandırdık mı? Kötülük mü yapmış olduk? Hayır. Prime'ın bize verdiği oydu. Extreme'in bize verdiği bu. Şimdi Extreme'in üzerine All Easy'yi incelemeye başladığımızda Extreme'de şöyle gördüğümüzü All Easy'de böyle göreceğiz. Yani ne yapacağız? Şimdi Extreme alan vatandaşlar kandırılmış mı oluyor bu durumda? Hatta şeyden de örnek verebiliriz. All Easy Pro'nun dış ünitesini ilk gördüğünde ne düşünmüştün? Abi o 18'lik gibi bir şeydi yani. 12'lik klima geldi. Dedim 18'lik klima mı geldi acaba bize? Öyle. Onun da yine şu fotoğraftan aradaki farkı anlayabiliriz. Bakın bu görsellerdeki gördüğünüz kutulardan birisi 12.000 BTU Extreme, öbürü 12.000 BTU All Easy Pro. Yani olaya bak. Hakikaten neredeyse 18.000'lik kasa kadar yüzey alanını genişletmişler. Kompresörü de farklı. Onu All Easy Pro incelemesinde anlatacağız. Bu arada All Easy Pro'da
klima ile ısınmak isteyenler bence aradıklarını çok iyi şekilde bulacaklar diye düşünüyorum. Kış testlerinde onun da sonuçlarını yayınlayacağız. Eylül ayında Ağustos verilerini yine All Easy Pro olarak yayınlayacağız. Dolayısıyla evet, Extreme Prime'dan farklı, All Easy Extreme'den farklı. Yarın bir gün Kextreme getirirler, o da bunlardan farklı olur. Yani elbette ki bu bir gelişim süreci. O zaman gereken bütün detayları verdik. Merak edilenleri bize inceleriz.com üzerinden ya da Instagram inceleriz sayfasından sorabilirler. Yine bu videonun altına yorum olarak da sorabilirsiniz. O zaman diline sağlık abi. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.